Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle şöyle bir elektroşok aleti tamiri yapacağız arkadaşlar. Bu elektroşok aletimiz şarjı taktığımızda burada ışık yanıyor. Fakat ne şok işlevini yapıyor ne lamba işlevini yapıyor. Şimdi daha önce yine bir elektroşok aleti inceleme videomuz vardı. Orada arkadaşlar yorumlarda soruyorlar. Bunların genel problemi arkadaşlar içerisindeki pillerin artık şarj tutmayıp görev yapmaması. Biz de söylüyoruz, eğer şok aleti görev yapmıyorsa genellikle içindeki piller artık şarj tutmaz hale gelmiştir. Değişmesi gerekir diye. Arkadaşlar da pili nasıl değiştiririz diye soruyorlar. Pil hemen şu baş kısmın alt tarafında arkadaşlar. Şurada baş kısmını açmak için iki tane vida var. Bunun üstünde normalde bir bant vardı arkadaşlar. Şöyle bir bant vardı. Bu bandı çıkartıyoruz. Vidalar bu bantın altında kalıyor. Bu bandı çıkartıyoruz. Sonra da buradaki vidaları söküyoruz arkadaşlar. Şöyle sökelim. Vidalarımızı kaybetmeyelim. Evet. Şurada da şok aletinin aktif olması için bir açma kapama anahtarı var arkadaşlar. Bu off konumunda kalsın. Her ihtimale karşı burada uğraşırken butona değeriz. O sırada da temas etmeyen bir uç temas eder ve çalışır ve bizi çarpar. O yüzden bu anahtar kısmını off konumuna alarak işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir ledimiz var. Hemen o ledin arka tarafında da pillerimiz var arkadaşlar. İşte pillerimiz şu. Bunlar standart pillerden küçük arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada yazıyor 3.6 volt. Yani 1.2 volt pilden 3 adet var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. 3 adet 1.2 voltluk pil seri halde birleştirilmiş ve 3.6 volt elde edilmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şok aletini şarja taktım arkadaşlar. Yani bir gün boyunca şarjda kaldı. Fakat herhangi bir yine görev yapmadı. Şimdi merak ediyorum. Pilde herhangi bir voltaj var mı? Yani şok aleti görev yapmıyor ama pil dolmuş mu? Olur ya, pil şarj olmuştur ama şok aletinin
butonunda veya başka bir yerde bir problemi vardır. Ondan dolayı görev yapmıyordur, olabilir. Evet. Pil dolmuş arkadaşlar. 4 volt voltajı var. Aynen. Pil dolmuş. Ama ne ledimiz yanıyor ne de şok aletimiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi anahtarı açıp bir deneme daha yapalım. Evet arkadaşlar, yok. Pil dolmuş ama herhangi bir işlem yapmıyor. Pilin dolu göstermesi iyiye işaret arkadaşlar. Bir daha pil aramakla uğraşmayacağız. Zaten pek bulunan bir pil de değil. Öyle pek internette falan da denk gelmedim. İlla ki vardır ama aramak lazım arkadaşlar. Şimdi diğer bir seçenek butonumuzun çalışmaması. Zaten butonda böyle bastığımızda bize çalışıyor izlenimi vermiyor. Normalde bir şeye basarsınız böyle tık yapar. Yani bir hissedersiniz. Bunda hiçbir şekilde bastığımızın şeyini alamıyoruz arkadaşlar. Oradan butonun problemli olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi şu arka taraftaki bağlantıları da bir görelim. Herhangi bir kopuk var mı? Olmaması lazım. Pili şarj ettiğine göre. Mesela bu tip cihazları böyle nemli ortamlarda saklarsanız arkadaşlar şey oluyor, bağlantı yerleri oksitleniyor. Böylece de yani cihaz daha uzun süre çalışabileceği halde bağlantı yerlerindeki oksitlenmeden dolayı cihaz çalışmaz hale gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden cihazlarımızı böyle nemli ortamlara koymamak lazım. Şimdi butonu onarımını yapabilmek için şu bağlantıları sökmem lazım arkadaşlar. Tabii sökmeden önce bağlantılara bir bakalım. Artı neresi, eksi neresi? Evet. Şu çift kablonun olduğu yer eksi. Onları bir üzerine not yazmak lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle pil artı, pil eksi diye not yazdım. Şimdi pil bağlantısını sökeceğim. Ona göre de kablo renkleri şey değil, siyah kırmızı şeklinde böyle belirgin değil. O yüzden böyle notla tekrar bağlantı yaparken hangisi hangisi diye karıştırmamak için bu şekilde
bunlara söktüğümüz yerlere bir not kağıdı yapıştıralım arkadaşlar. Daha sonra uğraşmamak için şimdiden tedbirimizi almamız lazım. Evet. Bağlantıyı pilden sökeceğiz. Evet. Birini söktük. Bunu da söktük. Evet. Şimdi pil bağlantısı olmadığı için çarpılma tehlikemiz de kalmadı arkadaşlar. Şimdi şuradan herhangi bir kopuk kablo var mı? Onu da daha iyi görebiliriz. Şurayı da çıkarmamız lazım. Evet. Aslında şu uçları çıkarmasak iyiydi. Fakat çıkarmadan da bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden mecburen çıkardım. Şu LED'e bağlı olan kabloları da çıkarmak istiyorum. Şu da LED artı şeklinde yazalım. Evet. Kablonun bu şekilde düşüyor olması hiç hoş değil. Oysa iki yapışkanı birbirine yapıştırıyoruz. Niye düşüyorsun ki? Çok sağlam tutman lazım. Evet. Şuradan led uçlarını da sökelim. Evet. Led'i de söktük. Şuradan böylece şurayı çıkartabiliriz.
Böylece şuradaki buton ve anahtar bağlantılarında görebiliriz diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu anahtarı çıkarmak istiyorum. Evet. Şimdi bu da ön taraftan çıkabiliyormuş. Evet arkadaşlar, şu butonun ve anahtarın üzerinde olduğu bir aparat ön taraftan çıkabiliyordu. O yüzden buradaki bağlantılarını çıkarmam gerekti. Şöyle üzerlerine köprü diyottan söktüğüm artı eksi uçları yazdım. Diğerinin bağlı olduğu kısımları üzerinde bırakaraktan söktüm arkadaşlar. Şimdi önce şu anahtarın çalışıp çalışmadığını bir kontrol etmek istiyorum. Anahtarı şu anda açık konuma aldım. Şu anda buzzer'dan kısa devre duymamız gerekiyor. Evet, anahtar çalışıyor. Kapattığımızda da kesiyor mu? Evet, bu anahtar çalışıyor. Şimdi de şu buton ucunun çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Şimdi uçları hangileri? Evet. Şu ikisi arkadaşlar. Şimdi hem şunları tutup hem de butona basmam lazım. Evet, bu buton da iş görüyor. Buton da iş görüyor. İş görüyor ama şu olmuş olabilir arkadaşlar. Bu aparat yerinden kaydıysa biz şuradaki şeye basıyoruz. Bu da tam bunun üstüne denk gelmiyorsa, zaten biz bastığımızda şu basma hissini bize vermiyordu. Ondan dolayı bunun kaymasından dolayı da o sorunu yapmış olabilir. Peki bu anahtar iş görüyor mu? Hemen bu anahtarın bağlı olduğu uçlara da bakalım. Şuradan gördüğüm kadarıyla şu iki uç da bu anahtarın
Evet. Şu anda bu da buzzer sesi vermesi lazım. Yok. Şöyle. Şimdi. Evet. Evet. Bu anahtar da çalışıyor. Şimdi anahtar buton çalışıyor arkadaşlar. Buradaki anahtar da çalışıyor. Acaba bizim bu elektroşok bobini, zaten iş gören bu bobin arkadaşlar. Yani daha önceki videomda bunu gösterebildim mi hatırlamıyorum. İş gören bu bobin. Bu bobinin ucuna o 3.6 volt verildiğinde buradan şok voltajının çıkması lazım. Bir de onu deneyebiliriz. Nasıl deneyelim? Bir hazırlık yapalım önce. Evet arkadaşlar. Şimdi şok bobinimizin bir denemesini yapacağız. Aradaki anahtarı açtım. Buton olmadan direkt şok bobinine voltaj vereceğiz. Bu şekilde şok bobinimizin çalışıp çalışmadığını göreceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda voltaj veriyorum. Evet. Şok bobinimiz çalışıyor arkadaşlar. Evet. Pilimiz de görev görüyor. Demek ki şuradaki butonlarımız yerinden kaydığı için görev yapamıyor ve o yüzden çalışmıyordu. Şu da olabilir. Şunu da bayağı karşılaşıyorum. Şu teller, şu uç kısımdaki metallere böyle fiziki böyle bir lehim gibi bir bağlantıları yok arkadaşlar. Böyle ittirmeyle bir fiziki temasla temas etmeleri gerekiyor. Evet. Bu da yerinde çok iyi bir temas etmiyor olabilir. Bundan dolayı da şok kısmı çalışmıyor olabilir. Evet, ilk defa bunun çıktığını gördüm. İlginç. O zaman ne yapalım? Bunu biraz daha uzun açıp kenarına sıkıştırabilirsek güzel bir temas sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Yalnız bunu yerine taktıktan sonra
yapmalıyım. Yoksa bunu yerine takamam arkadaşlar. Öyle yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi her aşamayı sizinle paylaşmaya çalışıyorum ama tabii ki o zaman da videomuz uzun oluyor. Yine bazı aşamalarını atlayarak ilerleyeceğim. Çünkü şimdi bobinimizin çalıştığını gördük. Burada butonumuzun ve anahtarımızın çalıştığını da gördük. Şuradaki anahtarımızın çalıştığını da gördük. Pilimizin şarj olduğunu da gördük. Belki ledimiz çalışıyordur, çalışmıyordur. Onun da testini yapacağım. Çok da önemli değil. Çalışmasa da olur. Yani elektroşok olarak çalışsın. Bizim şu anda bu butonu yerine iyi bir şekilde sabitlememiz lazım ki herhangi bir yerinden oynadığı zaman butona bastığımızda buton görev yapsın. Bu çünkü yerinde oynayabiliyor. Yerinde oynadığı zaman da bastığımız tam butonun üstüne gelmeyince buton görev yapamıyor. Şu ana kadar gördüğüm problem bu. Yerinde çünkü hareketliydi. Burada butona bastığında şu butona bastığımda duyduğum tık tık sesini vermiyordu. Oradan anlıyorum ki problemimiz şu aparatın yerinden oynaması ve böyle butona bastığımızda butonun yerinde olmamasıydı. Anahtar görevi yapıyor. Fakat anahtar da belki şu led bozulmuş olabilir. O da dediğim gibi şu an benim için çok önemli değil. Elektroşok çalışsın yeterli diyorum. Ama çalışırsa güzel olur tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu toparlamasını yapayım. Yani biraz uzun sürer. Zaten videomuz oldukça uzun sürdü. Yine size paylaşıma devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tespitimi daha sizinle paylaşayım. Nedir? Şu içerideki aparat içeriye yeterince sıkı değil. Yani buradan butona bastığımızda aparat üzerinde butonu tutan plastik çerçeve oynuyor arkadaşlar. Yani butonu ileri itiyor. Butonun basma, iki ucu birbirine kısa devre etme işlevini yapmasına engel oluyor. Onun yerinden oynamaması lazım arkadaşlar. O yüzden oraya bir sıkıştırma yapacağım. Şöyle bir sıcak silikon damlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Oraya o şekilde bir sıkıştırma yapacağım. Zaten şeylerimizin, anahtarlarımızın hepsi çalışıyor. Problem burada. Bu şekilde bir yerinden gevşeme durumu olmuş. Muhtemelen o zamanında yerine sıkışıktı. Bir şekilde sıkıştırılmıştı. Artık düştüyse veya başka bir durumda o sıkışıklığı kaybetmiş arkadaşlar. O yüzden butona basınca butonla beraber içindeki aparat oynayarak
butonun görevini yerine getirmesine engel oluyor arkadaşlar. Onun sıkıştırmasını yapıp tekrar toplamaya, toparlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterebilecek miyim? İçindeki aparatı sıcak silikonla yerine sabitlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Yani butona bastığımızda içindeki aparat geriye kaçmasın diye yaptığımız bir sabitleme oldu. Evet arkadaşlar, toparlamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, elektroşok aletinin arka tarafını toparlamayı hallettim. Söktüğüm kabloların bağlantılarını yaptım. Burayı kapattım. Daha önce yine böyle bir elektroşok aletinin toparlama işlemini yaparken kapatma bayağı bir zorlamıştı. Biraz uzun kablo kullanmışım. Ondan dolayı kabloların yaptığı sıkışıklık kapatmaya engel oluyordu. Koyduğumuz aparatı silikonla sıkıştırma işlemi de sonuç vermiş arkadaşlar. Bilmiyorum, duyabilecek misiniz? Butona bastığımızda bir butona basma sesi geliyor. Önceden gelmiyordu. Şimdi bu ön tarafın bağlantılarını ve toparlamasını yapacağım. Tekrar sizinle paylaşacağım.